Sevgili dostlar, Kolombo gezimizin ikinci günündeyiz. Cami Ul Afar Camisi'ni arıyoruz. Birazdan bulacağız diye ümit ediyorum. Hindistan sokaklarını andıran bir pazar yeri gibi bir mahalle. Central merkez otobüs garajına da burası çok yakın. Etrafı görün istiyorum. Etrafı görün. Beni göreceğinize etrafı görmeniz daha iyi. Bakın satıcılara bakın. Ya plastik güneş gözlüğü satıyorlar. Bir şey olduğu yok. Bugün biraz sokakları da görmeniz açısından kamerayı erken açtım. 200-300 metre ileride de aradığımız camiyi bulacağız. Hava pek sıcak. O kadar sıcak ki dinlenerek gezmek zorunda kalıyorum. Dün biliyorsunuz Gangarama tapınağını gezdik. Hindu tapınaklarına baktık. Bugün de böyle bir cami ziyaretinde bulunalım istiyorum. İçine girmesek de dışından görelim. Bakın Müslüman ağırlıklı bir mahalleye girdiğimiz zaten belli oluyor kıyafetlerden. İlginç. Motorlar trafiği karman çorman yaptı şu an. Bu boğucu sıcakta ilerlemek hakikaten çok zor. Bakalım nasıl gideceğiz. Evet, sokak gördüğünüz gibi bir pazar yerini andırıyor. Fiyatlar oldukça cazip. Pazarlık buralarda mümkün. Dilerseniz caminin oradan biraz çekeriz. Çünkü çok kalabalık. Camiye sonuna ulaştık. Hem Ramazan hem de Cuma olması nedeniyle çok kalabalık cami. Şöyle size etrafını bir göstereceğim dışarıdan. Rengi böyle kırmızı beyaz. Güzel bir cami. Tabii 1903 sanırım mahlası. Ya 1900'lerde olacak eski bir cami, eski sayılır. Tabii Sri Lanka'da Budist Hindu tapınağı gördük. Burayı da gelip görmeseydik olmazdı bence. Tekrar şöyle düşünden alıyorum. Tabii Central Bus Station'a çok yakın olduğu için çok da kalabalık bir pazar yerini andırıyor etraf. Bu nedenle biraz sıkıntılar yaşadık yürümekte. Oldukça zorluk yaşadığımı söyleyebilirim. Ama gelip gördük. Sokağında olmak bile çok güzeldi. Sordum tabii girebilir miyiz diye. Ya Cuma dediler. Yarın gelirsen daha iyi olur dediler. Yarın gelir miyim bilmiyorum. Bugünü böyle önünden de olsa görerek geçirdik diyelim. Şimdi buradan yönümüz, bakın motosikletlere bakın ne çok motosiklet. Buradan yönümüz Colombo Fort olacak. Colombo Fort'un ardından bir deniz fenerine bakarız varsa, yoksa sahil yürüyüş bantında bugünü de tamamlamış olacağız. Colombo'ya dair birçok şey görmüş olduk.
birçok şey öğrenmiş olduk. Oldukça güzeldi. Tabii videoda hepsini çekemiyoruz, buraya ekleyemiyoruz ama benim açımdan oldukça verimli bir geziydi. Bakın bu şekilde örtüler çok fazla. Hindistan'daki gibi tabii girip sormuyorum. Şimdi dükkan girip yorucu işlerin içine girmek istemiyorum. Buranın aslında çok böyle mücevher anlamında, değerli taş işlemeciliği anlamında burası çok güzel. Bakacağız. Buradan sonraki rotamız biraz daha sakin olacak. Sizi biraz Singapur'da gezdiririm. Bu şekilde günleri atlatıyoruz arkadaşlar. Colombo Fort bölgesine ulaştık. Burası bir semt. Şehrin böyle biraz daha iyi bir kesimi diyebiliriz. Çok sıcak, çok yoruldum. Bu nedenle biraz daha kısa kesmek istiyorum. Şimdi biraz anlatacağız. Tabii o kalabalıktan çıktıktan sonra biraz yorgun hissettim. Şöyle saat kulesini göstereyim. Yanıma da bir turist grubu geldi. Onlar da röpler eşliğinde böyle burayı geziyorlar. Deniz fenerine doğru çıkacağım. Şu karşısı bir müze aslında. Binaları görüyorsunuz, oldukça güzel. Biz şimdi şöyle yapalım. Buradan deniz fenerine gidelim. Deniz fenerinden çekelim. Okyanus kıyısında biraz gezi yapalım. Ve oradan hoşça kalın diyelim. Çünkü ben oldukça yorgun hissediyorum. Bakalım. Deniz fenerini oradan da çekeceğiz ve hoşça kalın diyeceğiz. Çekilecek çok güzel yerler vardı ama sıcaktan halini görüyorsunuz. Yine çekmeye çalışacağız. En azından sahil kesiminden. Bugün pek verimli bir video olmadı galiba. Hava muhalefeti nedeniyle hasta olmaktan korkuyorum. Bu nedenle biraz programı böyle daralttım. Öyle diyelim. Şehri adımlıyorum. O güzel oluyor. Neredeyiz? Deniz fenerindeyiz. Şöyle göstereyim. Yukarı da çıkalım sizinle. Biraz böyle kenarda kalmış bu deniz feneri. İlginç. Şuradan böyle çıkalım. Merdiven de yapmışlar çıkmak için. Colombo Fort güzel bir semt, görüyorsunuz bankalar, diğer iş merkezleri hep bu semtte, gökdelenler var. Böyle karşıda bir de tapınak var. Tapınağa gitmeyeceğim. Tapınak çünkü Gangarama'ya gittik. Böyle bir deniz feneri. Bir tarafı boyalı, diğer tarafı boyasız. Pek bir manzarası yok arkadaşlar. Ben bir manzarası vardır diye ümit ediyordum ama arkası liman ve inşaat sahası. Şöyle görebiliriz. Okyanus tam karşıda kalıyor. Liman bölgesi de burada. Deniz feneri sanıyorum ki yıllar içinde vasfını biraz yitirmiş, tarihi eser niteliğinde burada durmakta. Çift renkli. Böyle bir tarafı renksiz, bir tarafı siyah beyaz. Bunu da görmüş olduk. Sahile doğru gidelim. Orada biraz birlikte gezdikten sonra hoşça kalın deriz. Hint Okyanusu'nun sardığı bu şehirde, bu ülkede Hint Okyanusu'nu pek az gördük. Şehrin içinde daha çok dolandığımız için yahu denizlerde, okyanuslarda diyebilirsiniz.
Onun için kumsala geldim. İşte böyle bir kumsalı var. Küçük. Devamında bu alanda yürüyüş yapıyorlar arkadaşlar. Ayağını sokmak isteyenler oluyor. İşte denize giren görmedim ama bu şekilde. Hava da biraz birden bulutlandı tabi. Ülke çok yeşil olduğu için birden böyle şey olabiliyor, yağmur olabiliyor. Bu alana Galle Green Face diyorlar. Palmiyeler var. Görünüyor mu bilmiyorum. Yürüyüş alanı da biraz yeşillik olduğu için böyle bir isim koyulmuş. Sahil şeridi uzayıp da gidiyor. Uzuyor. Bu alan böyle Galle'ye doğru, Mirisse'ye doğru devam ediyor. Dediğim gibi hava acayip bulutlandı. Kaçmamız lazım buralardan acilen. Bu taraf açık ama bu tarafta bir bulut durumu hakim. Böyle bir alışveriş merkezi var. Sahile yakın gökdelenler kurmuşlar. Durum bundan ibaret. Güzel bir şeyler bulursak çekeriz. Bulamazsak Colombo'nun bugününden hoşçakalın diyeceğiz. Yarın da pek bir şey çekeceğimi zannetmiyorum. Singapur'da görüşürüz diyorum. Singapur'da da güzel bir gezi yapacağız. Tabii oradan benim en sevdiğim yerlerden biri Malezya. Singapur, Malezya. İkisinde de bulunduk. Oldukça fazla bulunduk. Onun için oralarda da birkaç gün şöyle video serisi yaparız umarım. Güzel geçecek. Şimdilik Colombo kısmını atlayalım. Pek güzel bir video olmadı. Yine de fena sayılmazdı. Özellikle bugünü biraz verimsiz gördüm ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi böyle bir yürüyüş alanı var. Manila baya benziyor. Manila yürüyüş körfezinin yürüyüş hattına benziyor. Ama Manila daha güzel, onu söyleyebilirim. Belki de ben sevdiğim için öyledir. Şimdilik hoşça kalın.